Ruhun yoluna hoş geldiniz. Evrenin sırları, gölgelerde kalmış hakikatler ve unutulmuş bilgiler. Kurgunun ardındaki gerçeklere yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Bugün sizlerle gerçekten akıllara durgunluk veren bir konuyu, CIA tarafından bile gizlenmiş bir kitabı ve gezegenimizin döngüsel felaketlerle dolu olabileceği teorisini konuşacağız. Hazır olun. Çünkü bildiğimiz her şeyi sorgulatacak iddialarla dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Doktor Chan Thomas'ın The Adam and Eve Story, Adem ve Havva Hikayesi adlı kitabına. Bu kitap 1966 yılında bir mühendis olan Doktor Chan Thomas tarafından yazıldı. Ve enteresan bir şekilde kitabın yayınlandığı yıl CIA tarafından sınıflandırıldı ya da halk arasında bilinen adıyla yasaklandı. Peki neden? CIA bu kitabın büyük bir kısmını yaklaşık 60 yıl boyunca neden gizledi? İşte bu büyük bir sır olarak kalıyor. Thomas'ın kitabının temel iddiası oldukça sarsıcı. Dünyamız belirli döngülerle kutup kaymaları yaşıyor. Ve bu kaymalar neredeyse tüm insan yaşamını yok eden, bizi adeta taş devrine geri döndüren devasa felaketlere neden oluyor. Thomas'a göre biz aslında dünya üzerinde evrimleşmiş 6. gelişmiş medeniyetiz. Hatta daha fazlası bile olabiliriz. Ancak önceki medeniyetlerden geriye pek bir şey kalmadığı için emin olmak zor. Thomas bu iddialarını desteklemek için çeşitli kanıtlar sunuyor. Mesela her kültürün bir tufan efsanesi olduğunu söylüyor. Nuh tufanı veya Sümer Gılgamış tufanı gibi. Ve bu 40'tan fazla tufan efsanesinin efsane olmaktan çok gerçek tarihe benzediğini savunuyor. Genellikle bu büyük seller yaklaşık 11.500 yıl önce son buz çağının bitişiyle ilişkilendirilir. Ancak Thomas son büyük selin 6.500 yıl önce olduğunu iddia ediyor. Ve şaşırtıcı bir şekilde son yıllarda Çin, Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan tufan kanıtları bu selleri Thomas'ın bahsettiği döneme, yani 6.500 ile 7.000 yıl öncesine tarihlendiriyor. Küresel sellerin yaşandığı ise tartışmasız bir gerçek. Diğer kanıtları da oldukça ilgi çekici. Gize'deki Büyük Sphinx'in tabanındaki erozyon izleri, Thomas'a göre muazzam miktarda suyun muazzam hızlarda hareket etmesiyle oluşmuş su erozyonu desenleri gösteriyor. Eğer bu doğruysa, Sphinx'in Mısır uygarlığından bile önce, yani son tufandan önce yapılmış olması gerekiyor ki, bu arkeologların şiddetle karşı çıktığı bir fikir. Ayrıca, Platon'un tariflediği Atlantis'ten ve Pasifik'teki Mu kıtasından bahsediyor. Kuzeybatı Afrika'daki Richat yapısının Atlantis için doğru boyut ve şekle sahip olabileceği tartışılıyor. Japonya kıyısındaki Yonaguni anıtının ise Mu'nun sualtı kalıntıları olduğu iddia ediliyor. Paskalya adasındaki toprağa gömülü devasa Moai heykellerinin de bir felaket sonucu gömülmüş olabileceğini öne sürüyor. Hatta Sahra Çölü'ndeki ve gezegenin diğer yerlerindeki dev dalgalı manzaraların devasa tsunamiler tarafından oluşturulduğunu, bunların tufanın parmak izleri olduğunu söylüyor. Peki bu felaket nasıl gerçekleşiyor? Thomas, olayı oldukça detaylı bir şekilde anlatıyor. Dünya ekseninin tam 90 derece kaymasını öngörüyor. Yani gezegen yan yatacak. Kutuplar ekvatora, ekvator ise kutuplara hareket edecek. Her şey hafif bir uğultuyla başlıyor ve hızla kükreyen bir gürültüye dönüşen depremlerle devam ediyor. Dağlar sanki bir esintideki eğrelti otları gibi sallanıyor. Sonra Pasifik Okyanusu 3 kilometreden daha yüksek devasa bir su dağına dönüşerek doğuya doğru ilerliyor.
Rüzgar, süpersonik bir bombardımanla her şeyi paramparça ediyor, binlerce kilometre hızla esiyor. Bunun nedeni dünyanın dönerken her şeyin kara, su, atmosfer birlikte dönmesi. Ama Thomas'a göre kutup kayması olduğunda karalar birçok yerde dururken havanın ve suyun dönmeye devam etmesi. İşin daha da korkunç yanı, dünyanın erimiş alt katmanı birçok yerde yüzeye çıkıyor ve bembeyaz, sıvı bir ateş denizine dönüşüyor. Thomas'a göre tüm bunlar bir günden daha kısa sürede gerçekleşiyor. Yani medeniyetimizin izleri tamamen yok oluyor. Los Angeles, San Francisco, New York gibi devasa şehirler sadece efsaneler haline geliyor. 1600 kilometre hızla giden bir şehir aniden durduğunda gökdelenler çöküyor ve milyonlarca insan etrafa savruluyor. Hayatta kalanlar ise aslında şanssız olanlar. Çünkü ülkede ses hızında ilerleyen 2 metre yüksekliğinde su çamur ve enkaz duvarı onları takip ediyor. Bir günden kısa sürede tüm bir kıta erimiş dünya ateşiyle yanıp metrelerce deniz suyu altında kalıyor, sonra donmuş bir cehenneme dönüşüyor. Dünyanın bir tarafı aşırı ısınırken diğer tarafı dondurucu soğuğa bürünüyor. Sıcaklıklar 100 derece düşüyor. Gezegenin en sıcak yerleri bile eksi 40 dereceye ulaşıyor. Her şey, evet, insan, hayvan, bitki ve çamur sadece 4 saat içinde tamamen donuyor. Peki, tüm bunlar ne zaman olacaktı? Çantamız tahminini 1993'te güncelleyerek kaymanın 7 yıl içinde yani 2000 yılı civarında olacağını söylemişti. Nostradamus ve Edgar Cayce'nin de aynı tahmini yaptığını eklemişti. Bu konuda yanıldığını artık biliyoruz. Ancak manyetik kutupların kayması hala bir endişe kaynağı. Dünyanın manyetik kutuplarının geçmişte yer değiştirdiği ve bunun jeolojik olarak sıkça olduğu biliniyor. Ortalama olarak 300 bin yılda bir yaşanan bu kayma, neredeyse 800 bin yıldır gerçekleşmediği için gecikmiş durumdayız denilebilir. Kutuplar her zaman hareket halinde. 1990'ların başında Kuzey Kutbu yılda 9 metre sürüklenirken, bu hız şimdi yılda neredeyse 40 metreye çıktı. Ve dünyanın manyetik alanı hızla zayıflıyor. Bunlar bir kaymanın geliyor olabileceğine dair işaretler. Şimdi gelelim, Doktor Thomas'ın iddialarının bilimsel gerçekliklerle ne kadar örtüştüğüne. Öncelikle kitapla ilgili bazı yanlış bilgileri düzeltelim. Chen Thomas, uydurma bir isim değil, gerçekten yaşamış bir elektrik mühendisiydi. Kitabın 284 sayfa olduğu ve CIA'in sadece 57 sayfa yayımladığı doğru değil. Orijinal kitap zaten 57 sayfaydı. Kitap daha sonra basıldı ve takip kitapları da yayımlandı. Peki CIA neden sınıflandırdı? Büyük olasılıkla 1966'da Doktor Thomas'ın UFO ve anti-yerçekimi teknolojisi üzerinde çalıştığı düşünüldüğünde, bu belgenin bir güvenlik soruşturmasının parçası olarak iş gereği sınıflandırıldığı tahmin ediliyor. Çünkü Thomas'ın çok zeki ama aynı zamanda çok eksantrik olduğu biliniyordu. Thomas'ın iddialarının bilimsel dayanağına gelince, Thomas'ın titiz bir araştırmacı olduğunu söyleyemesek de, iddialarından bazılarının mümkün olduğu kanıtlandı. Küresel sellerin yaşandığı biliniyor. Ancak bilim bunun sebebini okyanus kayması değil, buzulların hızla erimesi olarak görüyor. Yine de yıkıcıydılar. Gerçekten de devasa tsunamiler yarattılar ve deniz seviyesini yüzlerce metre yükselttiler. Thomas'ın sıcaklığın aniden düştüğü ve her şeyin anında donduğu iddiası da bir gerçekle örtüşüyor. Ağızlarında yemekle donmuş mamutlar bulunmuştur. Bir mamutu
anında dondurmak için aşırı koşullar gerektiği de bir gerçek. Thomas'a göre sismik aktivite, dünya ekseninin kaymasının nedenlerinden biri. Bu da doğru. NASA, 2004 yılında yaşanan 9,1 şiddetindeki Endonezya depreminin Kuzey Kutbu'nu yaklaşık 25 santim doğuya kaydırdığını ve günün uzunluğunu azalttığını buldu. Sonraki büyük depremlerde benzer etkiler yarattı. Ancak bilim adamları bunun endişe verici olmadığını, depremlerin dünyayı biraz hızlandırırken ayın onu yavaşlattığını ve işlerin dengede kaldığını belirtiyor. Peki, manyetik kutup kayması dünyanın sonu mu? Bilim adamları hayır diyor. Hayat devam edecek. Ancak asıl tehlike kaymalar arasındaki süreçte ortaya çıkıyor. Bir kutup kaymasına yaklaştıkça dünyanın manyetik alanı aşırı derecede zayıflıyor. Bu da bizi güneş rüzgarlarına, fırtınalara ve koronal kütle atımlarına karşı savunmasız bırakıyor. Manyetik alanımız bizi koruyamazsa uydular bozulabilir, kanser oranları dramatik şekilde artabilir ve iklim çok öngörülemez hale gelebilir. En büyük tehlike ise güç şebekelerimiz. Yeterince yüksek güneş aktivitesi, dünyadaki tüm elektriği günlerce, haftalarca, hatta aylarca devre dışı bırakabilir. Bunun sivil huzursuzluğa yol açacağını söylemek bile durumu hafifletmek olur. Doktor Chan Thomas'ın The Adam and Eve Story kitabı ilk yayımlandığında sözde bilim olarak adlandırılmış ve reddedilmişti. Ancak üzerinden geçen 50 yılda iddialarından bazılarının kanıtlanabilir olduğu görüldü. Görünüşe göre bazı durumlarda sözde bilim ve gerçek bilim arasındaki fark sadece zamanmış. Özetle, Thomas'ın kitabındaki eksen kaymasının nasıl gerçekleşeceğine ilişkin mekanizma ve zamanlaması bilimsel destekten yoksun. Ayrıca dini figürleri spesifik felaketlerle ilişkilendirmesi de ana akım bilim tarafından desteklenmiyor. Ancak büyük sellerin yaşandığına dair kanıtlar, ani donmuş mamutların varlığı ve kaymakta olan manyetik kutuplar gibi bazı ilgili kavramlar bilimsel olarak doğru. Ayrıca Piri Reis'in Antarktika'yı buzsuz olarak resmettiği haritası da akıllara başka sorular getiriyor. Dünyada elit kesimlerin ve bazı hükümetlerin yaklaşan bir felakete hazırlık yaptığına ilişkin söylemleri de unutmamak lazım. Manyetik kutup kaymasının kendisi dünyanın sonu olmasa da zayıflayan manyetik alanın teknolojimize ve güneş fırtınalarına karşı savunmasızlığımıza etkileri konusunda endişeler bulunmaktadır. Thomas, titiz bir araştırmacı olmasa da bazı iddialarının bilimsel bir temeli var ve bunların üzerinde düşünmeye değer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve gölgedeki hakikatleri merak etmeye devam edin.